Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Chise ve kanalıma hoş geldiniz. Hi everyone, it's Chise and welcome to my channel. This video will be in Turkish but there is subtitles so you can just check it out. Başta Türk armileri olmak üzere tüm armilere gerçekten çok teşekkür ederim. Bana inanılmaz büyük bir destekte bulundunuz. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Dillerini bilmediğim, belki ilk defa bile duyduğum birkaç ülke olabilir aralarında ama birçok army gerçekten bana inanılmaz büyük bir destekte bulundu. Hepiniz iyi ki varsınız. O yüzden ilk teşekkürüm önce army'ye, sonra Jungkook'a, sonra da tabii ki BTS'e. Hemen Jungkook'la nasıl tanıştım bunu anlatmak istiyorum. Başlayalım. Itaewon'un kalbi olan yer, orası neresiyse artık oradaydım arkadaşımla. Önce işte yemek yedik, sonra bir şeyler içtik falan böyle hani. 2 tane farklı mekana gittik. 2 mekanda da ben Jungkook'u görmedim bu arada. Ben onu sokakta gördüm. Şöyle oldu olay. Arkadaşımla artık sanırım saat büyük ihtimal 12:50 falandı gece. Ve biz hani okey dışarı çıktık artık. Metro falan artık yok. Taksi bulacağız. Ben hani bir yandan telefonda artık hani böyle taksi uygulaması çağırmaya başlayacağım. Arkadaşım Türk. Benim yanıma hani turist olarak geldi. Yani gezmeye geldi. O yüzden hani onunla öyle bir gece yaşayalım istedik. Sonrasında dışıma doğru böyle döndüğüm bir sırada arkadan birinin bana baktığını hissettim. İnanılmaz yakışıklı bir kişinin baktığını hissettim ama hani bir Jungkook vibe'ı da vermiyor değil. Geçtiler önümüze ve geçtikleri anda ben böyle acaba olabilir mi, olmayabilir mi? Anda hemen durdum. Zaten arada aslında bayağı da mesafe vardı ve seslendim böyle. Chogiyo. Ondan sonra ben bir daha Chogiyo dedim. Sonra Jungkook döndü. Yanında arkadaşı vardı bu arada. Sonra ben o an kaldım, ne diyeceğimi ne yapacağımı bilemedim. Dedim ki Jungkook iseyo. Siz Jungkook musunuz? Sonrasında o da böyle yaptı. Böyle hatta yaptı. Ondan sonra ben hemen saydırdım. İşte ben Army'yim, işte sizi gördüm, işte mutlaka selam vermek istedim, işte kusura bakmayın, gerçekten çok üzgünüm, ben bir Army'yim işte gibi böyle hani hem özür babında onu rahatsız ettiğim için hem de hani Army olduğumu, işte BTS çok sevdiğimi gösteren böyle bir sürü ama hani hiç durmadan bir sürü bir şeyler söylemeye başladım. Sonra o bana böyle yaptı. Böyle yine bunun yaptığının diye yaptım. Aşırı tatlıydı. Sonra thank you falan hani böyle İngilizce bir şekilde cevap verdi. Ben İngilizce konuşuyordum bu arada. Ondan sonra işte ben o an hani artık böyle deliler gibi özürler dileyip sevgimi belli ettim. Sonrasında ben ona şey dedim hani ya işte fotoğraf çekebilir miyiz? Çok özür yine 100 defa özür diliyorum ama hani bir yandan da kendimi alıkoyamıyorum. Dedim yine işte çok özür dilerim ama fotoğraf çekebilir miyiz? Çok net hatırlıyorum. Okey, özürler ve sevgi cümlelerini söyledim. Karışık bir şekilde sıralarını hatırlamıyorum ama şunu çok net hatırlıyorum. Please be honest and say no. I will just leave now. Dedim ki hani ne olursun dürüst ol ve hayır de, ben şimdi gideceğim dedim. Ve o sırada böyle döndüm, bir iki adım attım hani gitmek üzere. O sırada Jungkook bana kollarını açtı ve yürümeye başladı. Ve böyle sokak lambasının altına doğru geldi. Aman Allah'ım, gerçekten o kişi Jungkook'muş. Ve sarıldı ve ben o sırada bile böyleyim. Hani ben ya ne olursun hani beni ne olursa olsun beni yanlış anlama. Ben kötü bir kişi değilim. Ben Army'yim sadece. Sadece bunu istiyorum hani. Ben böyleyim. Sonra o bana sarıldı. Ben telefonu çıkarttım ve ona dedim ki can I take video? I will take screenshot. Hani ekran görüntüsü alacağım. Video yapabilir miyim dedim. Sonra o da video diye zaten videoyu çektik. Hemen Türk Armylere selam söyler misin gibi bir şey çıktı ağzımdan. O an güzeldi. Gerçekten iyi ki onu akıl ettim. Jungkook büyük ihtimalle benim o heyecanıma hani böyle bir şey yapamama halime istinaden yine inanılmaz samimi bir insan olarak kafasını böyle başıma koydu. Ve o hani kafasının ağırlığını hissettim. Bak ben sonradan bunları fark ediyorum. İnanılmaz. Hayatınızın belli kısmını sabah akşam verdiğiniz insanlar, desteklediğiniz, zor zamanlarınızda hani yanınızda olan, tabii ki mecazen, ya da iyi anlarınızda bile onların şarkılarına, videolarına koştuğunuz bu insanlar ve hani benim Kore'ye gelmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi onlar aslında. Hatta hani benim Kore olayım BTS'le başlamıştır, öyle söyleyeyim. Hani onların videolarıyla, şarkılarıyla başladı aslında ve hani özellikle takip ettiğim başka hiçbir ünlü Kore anlamında yok benim.
Konuşmalarımızı anlatayım, neler oldu. Ben Jungkook'a dedim ki ben işte buraya BTS sayesinde geldim. Burs kazandım. İşte İngilizce öğretmenliği üzerine yüksek lisans yapıyorum. Ben aslında bu şehirde yaşamıyorum. İşte buraya ilk gelişim, bu caddeye ilk gelişim falan dedim. Sıralamalar bu arada gerçekten çok kesik kesik. Hangi sırayla hangisi olduğu inanın hatırlamıyorum ama Jungkook bana yine nerede yaşadığımı sordu. Ben ona dedim işte hani ben burada yaşamıyorum, şurada yaşıyorum. Sonra o bana dedi ki ben hani burada yaşamıyorum. Burada ilk seferim dediğimde Jungkook bana Destiny, kader dedi. Ve o sırada böyle bayağı yanımdaydı. Sanki video çektiğimiz vakit mi dedi acaba diye hatırlıyorum. Çünkü bayağı yakındaydı sanki onun dediğinde. Hani yüzüne bakmıyordum bile. Hani böyle hani kenardaydı o sanki diye hatırlıyorum. J-Hope konserine gittiğimi, yine BTS konserine gitmek istediğimi falan söyledim. Hatta o bana işte ne zaman geleceksin diye sordu. Ben işte ona tarihi söyledim. O böyle hani eliyle falan böyle sayıları yapmaya çalışıyordu hani. Çünkü benim Korecem hani o an yok zaten, sıfır. Ben adımı bile söylememişim heyecandan. Öyle bir hani alıklık bendeki. Keşke adımı söyleseydim falan diyorum. Onun dışında konserde elimizden gelenin en iyisini yapacağız dedi. Ben o sırada şöyle, of course you will, you are the best. Hani çocuk yine konuşmaya çalışıyor. Ben çocuğu yine kesiyorum. Yani çocuk bir bırak konuşsun artık. Hani ben o kadar şey bir haldeyim ki hani böyle lütfen hani lütfen hani böyle rahatsız olma. Hani ben hemen falan hani öyle bir anlayım. O yüzden hani çocuk ne derse desin ben hani onu bile dinlemeden çok odaklanmış bir haldeydim. Hani çok özür dilerim. Hemen gidiyorum. Hani her şey hemen olsun bitsin ben gidiyorum. Hani gerçekten pardon gibi bir andaydım o anda. Zaten onu fark etti aslında. Benim ne kadar heyecanlı ve ne kadar hani yani oradaki o gerçek sevgi ve heyecanı gerçekten hissetti ve bu beni gerçekten mahvediyor. Bunu hissetmiş olması o kadar değerli ki benim için. Daha ne yapabilirim ya? Adam bana kendisi sarıldı, kafasını koydu. Ben istemedim yani. Tabii ki istedim ama hani ben sormadım bunları. Kendisi Army'leri ne kadar sevdiğini ve özlediğini fark edip de yaptı aslında bunları. İçten bir şekilde hani bana özel değil. Army'ye özel bu hareketleri yaptı, sağ olsun, onu çok seviyorum. Tüm üyeleri seviyorum. Ama zaten konserde görüşürüz diye kendisi söyledi. Ben de yine aynı şekilde konserde görüşürüz dedim. Sonrasında işte have a good night, have a good day gibi hani böyle işte iyi günler, kendine iyi bak, iyi geceler gibi şeyler söyledi. Hem kendisi hem arkadaşı. Yine aynı şekilde ben de ona söyledim. Ondan sonra zaten normal onlar kendi yoluna gitti. Ben kendi yoluma doğru gittim. Arkadaşım çekmiş ama hani onların bilgisi olmadığı için ben o videoyu paylaşmadım. Paylaşmayacağım da ama anlatacağım biraz. Ben Korece konuşmaya çalışıyorum ve ona hani Korece bir şekilde Kore'ye geldiğimi, burs kazandığımı, onlar sayesinde olduğunu söylerken Jungkook bana şey yapıyor. Oo, 진짜로? Hani gerçekten mi? Diye böyle Korece bir şekilde hani böyle şey yapıyor ve Korece biliyorum ve hani şey o tepkisini hani böyle 진짜요? Tarzında hani böyle gerçekten mi falan değil hani 진짜로? Hani böyle çok böyle hani içten bir gerçekten mi hani falan. Teşekkür ederim. Beni boş verin artık. Evet ve şöyle çok aktif olamadım aslında. Çünkü dediğim gibi hani arkadaşım buradaydı. Hani gezmeye gelmişti, benim için gelmişti ve hani ben onun da vaktini gerçekten çalmak istemedim. O yüzden hani sosyal medyada da çok aktif olamadım. Hani DM'lere geri dönüt veremedim ya da hani bu olayı böyle daha böyle detaylı iyi bir şekilde hani anlatamadım ama çok da iyi oldu bence. Çünkü ben ne onun videolarını ne de hani resimlerimizi defalarca paylaşıp bunun üstüne hani prim falan kasmak asla istemiyorum. Hatta ya hani mesajlar falan da geldi. Video artık gelsin bak kimse izlemeyecek falan. Hayır. Bu benim umurumda bile değil. Bu video sadece ARMY'ye ve BTS'e ve Jungkook'a bir teşekkür videosudur. Ve kendim için de bir anı videosudur. İzlenmesinin bir önemi yok benim için. İzlenme derdim olsaydı zaten ben o foto ve videoları defalarca paylaşırdım. Aynı zamanda kötü yorumlara da asla takılmıyorum. Sizin de içiniz rahat olsun. Dediğim gibi ben bir ARMY'yim ve Jungkook bunu o gün çok net bir şekilde biliyordu. O yüzden içim zaten çok çok rahat. Soru cevap yapalım istiyorum. Bir sürü soru sormuştunuz. En önemliler nasıl kokuyor? Aklıma bile gelmez. O an bile hiç fark etmedim nasıl koktuğunu ama bence parfüm kullanmıyor. Kullanıyorsa da böyle yumuşatıcı gibi hani çok temiz ve o gece hani
Belki de içtiğini varsayıyorum. Hani buna rağmen bence kötü bir koku asla üstünde yoktu ama parfüm gibi hani böyle hani koklayayım ya da Jungkook bu kokuyor diyeceğim bir koku da yoktu üstünde. Onun dışında benim boyumu soranlar çok var. 1.58, 1.60 belki diyebilirim. Ayakkabıya göre de değişir ama hani 58-59 civarlarında. Ve bence onun boyu da o kadar uzun değil gibi geldi bana. Fotoğraflardan da hani biraz belli ama yani hani bilmiyorum, hani ekranda sanki daha uzun duruyor gibi geldi bana. Arkadaşı vardı. Abisi değildi o kişi, arkadaşıydı. Neler falan olmuş hani işte endişeli miydin ona yaklaşırken falan. Tabii ki inanılmaz utangaçtım. Çünkü hani geçtiği için önüme doğru yüzünü tam görmemiştim. O yüzden emin değildim. O mu değil mi? Çünkü o değilse de ben random hani rastgele bir insana çok iyi o pardon diyorum dönecek. Başka bir insansa ben ona ne diyeceğim? Hani seni Jungkook sandım demem. Rezilliği gerçekten iğrenç olurdu. O yüzden yani aslında gerçekten çok çok utangaç ve şeydim hani zaten. Ya diyorum ya Jungkook zaten bunu gördü ve evet hani bu insan gerçekten hani Army şu an eli ayağına girdi, hani ne yaptığını bile bilmiyor. Hani bunun gerçekliğini bildiği için aslında hani bana inandı ve o kadar samimi davrandı bence. Gözüküyordu demişler. İnanılmaz yakışıklı, cildi bebek gibi, böyle mermer gibi dümdüz. Yüzünde makyaj falan olduğunu düşünmüyorum. Belki maksimum yani böyle ton eşitleyici gibi bir şey olabilir maksimum. Küpesi falan vardı böyle. Yürürken böyle zıp zıp falan yapıyor. Zaten ben oradan dedim hani bu kişi Jungkook olmalı ya. Hani şey demiş mesela, acelesi var mıydı? Hayır, normal yürüyordu hani. Ki acelesi olsa hani adam durup 5 dakika falan konuşacağını zannetmiyorum, sağ olsun. Konuşurken utangaç mıydı demişler. Yani bence tam utangaç değildi, normaldi. Hatta böyle hani gülüyordu, gülümsüyordu. Dil bariyeri hani biraz şey olabilir. Çünkü mesela şey, konserde en iyimizi yapacağız derken şöyle yapıyor. We will do our best. Hani böyle İngilizcesi böyle çok tatlıydı. Biliyorsunuz Weverse üzerinden bir live canlı yayın yaptı. Canlı yayını ben tanıştıktan sonra yaptı. Hatta ben hani artık oteldeydim arkadaşımla. O şekilde yaptı. Yani arasında saatler falan var yani hani. Ama o yayında hani yine böyle onun böyle tabii ki hani durgun olduğu anlar da çok fazla vardı ama hani bir şeyleri böyle kendince ifade etmiş olması, Army ile beraber olması, sabah Weverse'de Army'lere bir sürü cevap vermesi. Dedim ki evet, ben gerçekten de yanlış bir şey yapmadım. Onunla gidip tanışarak hatta iyi bile yaptım ki hani bir noktada o Army'leri ne kadar özlediğini, Army'lerle ne kadar iç içe olmak istediğini hani bir kere daha böyle hani fark etmiş oldu belki de ve o yayını açtı ve o kadar mutlu oldum ki kendisi de zaten olumsuz bir hani an yaşamış olsaydı benim yüzümden, çok kötü. Hani öyle bir şey olsaydı zaten mutlaka yayında söylerdi diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde arkadaşı, çünkü arkadaşı inanılmaz arkadaş canlısıydı bize karşı hani. Bu da yine önemli bir şey. Ben ondan imza almadım, aklıma dahi gelmedi ve şu anda diyorum ki iyi ki gelmemiş çünkü yanımda kağıt kalem bile yoktu. O yüzden güzel. Sadece video ve fotoğrafımız var, bu kadar. Bunları istedim zaten. Sarılma ve kafa olayı kendisinden, onun o güzel kalbinden geldi bana. Birisi şey demiş hani yolda yürürken dikkat çeken birisiymiş. Şöyle, eğer ki ben o sırada arkadaşıma bakıyor olup hani arkadan böyle birinin silüetini görmüş olmasaydım arkasından yine tanırdım gibi, hani yine acaba Jungkook olabilir mi diye düşünürdüm gibi geliyor. Çünkü bir aura vardı bence hani farklı, hani okey, çünkü o bölgede çok fazla yakışıklı erkek var, bu bir gerçek ama hani o sanki bir farklı aurası var gibiydi ya, bilmiyorum hani tanırdım bence büyük ihtimal. Çünkü dediğim gibi biz fotoğraflarda bile 7 tane kişi yan yana diziliyor ve hani bu kişi şu, bu kişi şu diye hani o arkalarından bile anlıyorsak ben onu da anlardım. Çünkü bakın, maskesi yoktu, gözlüğü yoktu, şapkası yoktu. Çok mükemmel giyinmişti, böyle baggy tarzında bir pantolon vardı. Güzel bir ceketi vardı üstünde hani. Yani çocuk hani hiç böyle sarınıp sarmalanmamıştı. Hani büyük ihtimal yine tanıyor olurdum ama hani keşke karşıdan gelseydi ve ben onun yüzünü net görseydim, hani daha hani kısa bir şekilde hani tanışıyor olsaydık. Bence hiç ünlü idol gördün mü denmiş. Hiç görmedim. Gerçek anlamda ilk kez hani yolda random bir şekilde gördüğüm Jungkook oldu. Onun dışında da J-Hope konserine gitmiştim. Şunu da söyleyeyim, yüzü minicikti. Hani çok bebeksi tarzında bir hani o bir yetişkin, hani anladınız mı?
kocaman bir adamı, hatta benden de büyük, ben 99 doğumluyum, o 97, hani kocaman bir adamı küçükleştirmeye çalışmıyorum ama gerçekten yüzü çok böyle bebeksi, naif, hani iyi bir insan olduğu bile yüzünden belliydi gerçek hayatta da. Okey, ekranda zaten bence yansıyor, hani çok güzel, düzgün insanlar oldukları belli ama gerçek hayatta da öyle. Hani yan yana gördüğümde de yüzü çok böyle naif, temiz, küçücüktü fiziksel olarak da. Tatlı ve yakışıklıydı aynı zamanda. Gerçekten merak edilebilecek şeyleri yanıtlamaya çalıştım. Dediğim gibi hala çok mutluyum. Önce ARMY'ye, sonra Jungkook ve BTS'e teşekkür ediyorum. Hayatımın en güzel günlerinden, ilk üçten bir tanesi kesinlikle diyebilirim. Umuyorum ki bir gün siz de üyelerle tanışabilirsiniz. Çünkü onlar bizi çok seviyor ve inanın bizimle onlar da tanışmak istiyor, görüşmek istiyorlar. Öyle, biz onlara saygı duyduğumuz sürece onlar bize zaten sevgiyle yaklaşıyor. Bundan adım kadar eminim. Dediğim gibi öyle, içim rahat. Her şey yolunda. Sizleri seviyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum desteğiniz için. Güzel bir gün diliyorum ve bay bay.